Arthur Zagre. Bir dönem Paris Saint-Germain altyapısından çıkan en dikkat çekici oyunculardan biriydi. Lig 1'deki tek Paris Saint-Germain maçında Mbappe oyundan çıkarken sahaya giren genç oyuncuydu. Birkaç gün sonra Monaco'ya 10 milyon euro bedelle transfer oldu. Ama kariyeri o noktadan sonra beklenen hızda ilerlemedi. Kiralık dönemler, sakatlıklar, ritim bulmakta zorlandığı sezonlar. Ve şimdi 24 yaşında. Excelsior'da yeniden düzenli süre almış ve birkaç gün içinde de bonservis elinde olacak bir sol bekten bahsediyoruz. Ama Zagre'yi ilginç yapan şey sadece hikayesi değil. Top ayağına geldiğinde klasik bir sol bek gibi davranmıyor. Çizgide sıkışmak yerine iç koridora yaklaşıyor, ceza sahasına sızıyor. Bazen de doğrudan hücumun merkezine dönüşüyor. Peki Artur Zagre gerçekten bonservissiz bir fırsat mı? Ve onu doğru kullanmak için nasıl bir rol vermek gerekiyor? Hadi gelin birlikte inceleyelim. Zagreb topu ayağına aldığında oyunun ritmi değişiyor. Bunu sadece hızlı olduğu için söylemiyorum. Asıl fark topu kontrol ettikten sonra rakibe verdiği cevaplarda. Baskı geldiğinde hemen en güvenli pası seçmek yerine çoğu zaman önce rakibin vücut dengesini okumaya çalışıyor. Bu yüzden topu ayağında tutuş şekli önemli. Bazen ayağının altında saklıyor. Bazen vücudunu araya koyuyor. Bazen de rakibin hamlesini bekleyip topu son anda başka yöne çeviriyor. Yani burada mesele sadece çalım atması değil. Zagre savunmacıyı hamle yapmaya zorluyor. Rakip ayağını uzattığı anda da düşük ağırlık merkezini ve kısa adımlarını kullanarak baskının içinden çıkıyor. Bu özellik onu klasik bir sol bekten ayırıyor. Çizgide sadece pas istasyonu gibi kalmıyor. Topu aldığında aksiyonu devam ettiren değil, aksiyonun şeklini değiştiren oyuncuya dönüşebiliyor. Burada üzerine gelen baskıya rağmen topu bırakmaması bunu çok iyi anlatıyor. Dengesini kaybediyor, yere düşüyor. Ama pozisyonu zihinsel olarak bırakmıyor. Tekrar ayağa kalkıyor ve top hala onun kontrolündeymiş gibi oyuna devam ediyor. Bu detay Zagre için çok önemli. Çünkü kısa ve kıvrak yapısı savunmada bazı fiziksel dezavantajlar yaratabilir. Ama top ayağındayken aynı yapı ona başka bir avantaj sağlıyor. Daha çabuk dönebiliyor. Rakibin hamlesine daha kısa sürede cevap verebiliyor. Ve dar alanda kendine çıkış yolu bulabiliyor. Ceza sahası çevresinde iki savunmacının arasında kaldığı şu anda da aynı mekanizma var. Önce topu saklıyor. Sonra savunmacının hamlesini bekliyor. Tek bir vücut hareketiyle açıyı değiştirip ceza sahasına giriyor. İlk şutu kaleciden dönüyor ama pozisyonu takip edip ikinci topu tamamlıyor. Zagre'nin oyunu burada ilginçleşiyor. Top ayağına geldiğinde sadece sol bek gibi oyunun devamını sağlamıyor. Bazı anlarda doğrudan hücumun merkezine dönüşüyor. Zagre'nin top tekniği sadece çizgide baskıdan çıkmasına yaramıyor. Bence asıl değer bu tekniği kullandığı bölgelerde ortaya çıkıyor. Çünkü Zagre klasik anlamda çizgiye basıp sürekli orta açan bir sol bek gibi oynamıyor. Topu aldığında ya da koşuya başladığında çoğu zaman oyunu içeri doğru büküyor. Bu yüzden onun hücum katkısını sadece bindirme üzerinden okumak eksik kalır. Evet, sol kanattan destek veriyor. Evet, gerektiğinde çizgiden de geliyor. Ama en tehlikeli olduğu anlar rakip bekin ve stoperin arasındaki boşluğa girdiği anlar. Bu sezon 4 gol atması da biraz buradan geliyor. Çünkü bu goller tesadüfen gönderilmiş uzaktan şutlardan oluşmuyor. Zagre gerçekten ceza sahasına giren, koşu zamanlamasıyla kendini bitiriş noktasına taşıyan bir sol bek profili veriyor. Savunma arkasına koşu atabiliyor. Ceza sahasına topsuz sızabiliyor. Bazen de topu kendi taşıyıp şut bölgesine kadar gelebiliyor. Bu yüzden Zagre'nin hücumdaki rolü bana daha çok ekstra bir hücum oyuncusu gibi geliyor. Çünkü ceza sahasına sadece ortayı yapan oyuncu olarak değil, ortanın ya da son pasın hedefi olabilecek oyuncu olarak da giriyor. Burada da bunu çok net görüyoruz. Excelsior kendi ceza sahasından çıkarken Zagre hemen rakip yarı sahaya koşuyor. Top ona geldiğinde de pozisyonu yavaşlatmıyor. Üzerine gelen iki savunmacının arasından topu aşırarak çıkıyor ve bir anda kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Bu bir sol bek için sıradan bir koşu değil. Burada hem zamanlama var, hem teknik cesaret var, hem de ceza sahasına girince soğukkanlı kalabilme var. Zaten 3.78 XG de bu profili destekliyor. Yani Zagreb sadece birkaç kez kaleyi deneyip gol bulmuş bir bek değil. Sezon boyunca gerçekten gol beklentisi üreten bölgelere girebilmiş. Bir diğer pozisyonda ise bu kez topu taşıyan oyuncu değil. Ceza sahası çevresine doğru içeri sızan oyuncu. Sol çizgide kalmak yerine merkeze yaklaşıyor. Top ona geldiğinde kontrol aramıyor. Tek vuruşta topu kaleye gönderiyor. Bu detay Zagre'nin profilini çok iyi özetliyor. O sadece çizgiden bindiren bir bek değil. İç koridora girdiğinde savunmanın dengesini değiştiren, ceza sahasına yaklaştığında da gerçek bir bitiriş tehdidine dönüşebilen bir oyuncu. Zagre'yi izlerken orta konusunu doğru yere koymak lazım. Bu oyuncu orta açamayan bir bek değil. Hatta ceza sahasına gönderdiği bazı toplar doğrudan gol pozisyonuna dönüşüyor. Burada sol kanattan bindiriyor. Topu kontrol ediyor ve yerden sert şekilde penaltı noktasına çeviriyor. Pasın şiddeti de yönü de doğru. Takım arkadaşı için sadece dokunuşu yapmak kalıyor. Bu sezon 2 asist yapması da bu tarafın tamamen yok sayılmaması gerektiğini gösteriyor. Ama Zagre'nin profilini sadece orta kalitesi üzerinden kurarsak oyuncuyu yanlış yere koyarız. Çünkü onun en tehlikeli olduğu anlar çizgide kalıp ceza sahasına topu gönderdiği anlar değil. Daha çok içeri yaklaştığında, savunmanın şeklini bozduğunda değer üretiyor. Bu ayrı
ayrım önemli. Çünkü bazı bekler için orta hücumun ana kozudur. Zagre'de ise orta daha çok tamamlayıcı bir parça gibi duruyor. Maç başına 0.3 isabetli orta da bunu destekliyor. Yani Zagre gerektiğinde iyi toplar gönderebiliyor. Örneğin bu pozisyonda da ceza sahasına doğru keskin bir orta çıkarıyor ve asistini yapıyor. Ama hikaye burada bitmiyor. Onu özel yapan şey sürekli orta açması değil. Orta tehdidini iç koridora girme tehdidiyle birlikte taşıması. Zagre'nin hücumdaki rolü bu kadar öne çıkınca savunma tarafına ayrıca konuşmak gerekiyor. Çünkü günün sonunda bu oyuncu bir sol bek. Topla ne kadar rahat olursa olsun kendi bölgesine ne kadar güven verdiği çok önemli. Zagre, savunmada fiziksel olarak her eşleşmeyi domine eden bir oyuncu değil. Kısa boyu nedeniyle özellikle hava toplarında ve temaslı mücadelelerde bazı dezavantajlar yaşayabiliyor. Ama burada onu değerli yapan şey başka. Pozisyonu kolay kolay bırakmıyor. Rakip savunmadan atılan uzun şu topta bunu görüyoruz. İlk anda rakip oyuncu kaleciyle karşı karşıya kalıyor ve topu kaleye doğru gönderiyor. Ama Zagre pozisyonun dışında kalmış gibi görünse bile koşuyu bırakmıyor. Son ana kadar devam ediyor ve çizgiye gitmeden önce kayarak topu çıkarıyor. Bu tarz müdahaleler sadece hızla açıklanmaz. Burada takip var, reaksiyon var ve pozisyon bitmeden oyundan kopmama refleksi var. Aynı şeyi ceza sahası içinde yaptığı bloklarda da görüyoruz. Bazen doğru yerde bekliyor, bazen de geriden gelip şutun önüne kendini atıyor. Bu, savunma kısmını sadece teorik olarak değil, görsel olarak da güçlü hale getiriyor. Zaten savunma verilerinde de bu enerji görünüyor. Maç başına 5.5 topu geri kazanma, Zagre'nin savunmada bekleyen değil, tekrar oyuna dahil olmaya çalışan bir bek olduğunu gösteriyor. Bir diğer önemli tarafı da birebirlerde kolay kolay dağılmaması. Rakip karşısında çoğu zaman fiziksel üstünlüğü yok. Ama ayakta kalmaya, doğru anı beklemeye ve ikinci hamleyi yapmaya çalışıyor. Maç başına sadece 0.4 kez çalım yemesi de bu açıdan değerli. Burada da iyi bir örnek var. Zagre önce topa sahip oluyor. Sonra dengesini kaybedip yere düşüyor. Normalde bu pozisyonda birçok oyuncu oyundan düşer. Ama o hemen kalkıyor, aynı rakibe tekrar baskı yapıyor. Ardından top başka rakibe gidince bir daha pozisyona dahil olmaya çalışıyor. Bu pozisyon golle ya da net bir top kazanımıyla bitmiyor belki. Ama Zagre'nin savunma karakterini çok iyi anlatıyor. Kısacası fiziksel olarak her eşleşmeyi kazanamaz. Ama pozisyonu kolay kolay bırakmaz. Bu yüzden savunmada kusursuz bir bekten değil, hatalarını hız, enerji ve tekrar müdahaleyle telafi etmeye çalışan mücadeleci bir sol bekten bahsediyoruz. Zagre'nin bu kadar cesur oynamasının doğal bir risk tarafı da var. Topu ayağına aldığında çoğu zaman oyunu ileri taşımak istiyor. Bu çok değerli. Ama her zaman aynı sonuç çıkmıyor. Bazen baskı geldiğinde en basit pas yerine topu kurtarmaya çalışıyor. Ve bu tercih kendi yarı sahasında tehlikeli top kayıplarına dönüşebiliyor. Burada da bunu görüyoruz. Zagre pas opsiyonu olmak için merkeze geliyor. Topu kontrol ediyor ama baskı hemen üzerine geliyor. Topu saklamaya çalışıyor fakat kaybedince Excelsior savunması hazırlıksız yakalanıyor ve pozisyon golle bitiyor. Maç başına 10.8 top kaybı da bu riskin tamamen tesadüf olmadığını gösteriyor. Bu yüzden bu riskleri oyuncunun kötü alışkanlığı gibi değil de oyun tarzının getirdiği yan etki gibi okumak daha doğru. Ama bunu büyütürken dikkatli olmak lazım. Zagre için sürekli hata yapan bir beklemek doğru olmaz. Risk daha çok oyunu fazla zorladığı anlarda ortaya çıkıyor. Benzer şekilde savunmada da bazen müdahale zamanlamasını ayarlamakta zorlanabiliyor. Bu sekans bunun iyi bir örneği. Önce rakibin hızlı hücumunu kesmek için faul yapıp sarı kart görüyor. Çok kısa bir süre sonra bu kez baskıya geç kalıyor ve ikinci sarıdan oyunun dışında kalıyor. Yani problem aslında sürekli kart görmesi değil. Asıl mesele agresifliğin dozunu bazı anlarda daha iyi ayarlaması gerekiyor. Buraya kadar Zagre'nin bireysel özelliklerini konuştuk. Ama bu oyuncuyu doğru okumak için önündeki kanat oyuncusuyla kurduğu ilişkiye de bakmak gerekiyor. Direkt videosunda onun takım arkadaşlarını oyuna sokma becerisinden bahsetmiştik. Zagre'yi izlerken bu cümlenin sol bek üzerindeki karşılığını çok net görüyorsunuz. Direkt genişliği tuttuğunda Zagre çizgide sıkışmak zorunda kalmıyor. Önündeki oyuncu taç çizgisine yakın kaldığı için rakip bek de dışarıda kalıyor. İşte o anda Zagre'nin önünde iç koridora doğru koşabileceği bir alan açılıyor. Bu yüzden aralarındaki bağlantı sadece basit bir pas ilişkisi değil. Biri genişliği veriyor, diğeri o genişliğin açtığı boşluğu kullanıyor. Bu aynı zamanda Zagre'nin hangi rolde daha değerli olabileceğini de gösteriyor. Eğer önündeki kanat oyuncusu sürekli içeri kat ederse Zagre çizgide kalmak zorunda kalabilir. Ama genişliği tutan bir oyuncuyla oynadığında onun en sevdiği alan açılıyor. Burada bunu çok iyi görüyoruz. Zagre topu Derek'te veriyor ve hemen ceza sahasına doğru hareketleniyor. Derek topu bekletmeden koşu yoluna bırakıyor. Zagre de topu aldığında çizgiye inmeyi değil doğrudan savunmanın içine girmeyi seçiyor. İlk savunmacıdan çıkıyor. Sonra ikinci savunmacıyı da vücut hareketiyle oyundan düşürüyor. Pozisyon golle bitmese bile Derek'tin genişliği ve Zagre'nin iç koşusu aynı anda çalışınca savunmanın dengesi tamamen bozuluyor. Bir diğer pozisyonda bu bağlantı daha da net. Derek topu alır almaz savunmanın arkasına aşırtıyor. Zagre koşusunu çoktan başlatmış durumda. Topla buluştuğunda dar açıya rağmen şutunu çıkarıyor ve golü buluyor. Bu yüzden Zagre'yi sadece çizgiye basan bir bek gibi düşünmek bana doğru gelmiyor. Önünde genişliği tutan ve onun koşusunu görebilen bir kanat oyuncusu olduğunda Zagre çok daha tehlikeli bir profile dönüşüyor. Bence doğru kullanım da burada saklı. Zagre çizgide sabit kalınca değil, iç koridora sızma özgürlüğü bulduğunda değerini daha net gösteriyor. Player Data tarafına geçtiğimizde Zagre'nin hikayesi biraz daha ilginç hale geliyor.
Çünkü bu sadece Excelsior'da iyi bir sezon geçiren sol bek hikayesi değil. Artur Zagre bir dönem Paris Saint-Germain altyapısından çıkan en dikkat çekici oyunculardan biriydi. A takıma kadar yükseldi. Hatta Lig 1'deki tek Paris maçında Mbappe oyundan çıkarken sahaya giren genç oyuncuydu. Bundan sadece birkaç gün sonra 10 milyon euro bedelle Monaco'ya transfer oldu. Yani kariyerinin başlangıcında beklenti gerçekten yüksekti. Ama Zagre'nin yolu düz ilerlemedi. Monaco sonrası kiralık dönemler, sakatlık araları ve ritim bulmakta zorlandığı sezonlar oldu. Bu yüzden onu bugün değerlendirirken sadece eski potansiyeline değil, son dönemde sahaya ne koyduğuna bakmak gerekiyor. Excelsior dönemi burada önemli. Çünkü bu sezon tüm kulvarlarda 31 maça çıktı. Daha da önemlisi 2500 dakikanın üzerine çıktı. Bu da bize artık sadece rotasyonda görünen bir oyuncudan değil, düzenli süre alan bir sol bekten bahsettiğimizi gösteriyor. Isı haritası da videoda anlattığımız profili destekliyor. Zagre sol kanatta başlıyor. Ama etkisi sadece çizgide kalmıyor. Rakip yarı sahaya yoğun şekilde çıkıyor ve özellikle iç koridora yaklaştığında oyuna daha fazla etki ediyor. Burkina Faso tarafı da dikkat çekici. Ouedraogo videosunda Burkina Faso'nun yükselen oyuncu havuzundan bahsetmiştik. Bu video yayınlandığında Lyon'a imza atmış bile olabilir. Zagre'de Fransa alt yaş takımlarından sonra artık Burkina Faso milli takımında görünen isimlerden biri. 24 yaşında, 1.68 boyunda ve güncel piyasa değeri 2 milyon euro civarında. Birkaç gün içinde bonservisi elinde olacak. Bu durum da düşünülünce Zagre ilginç bir fırsat profiline dönüşüyor. Çünkü doğru kullanıldığında sadece çizgiye basan klasik bir sol bek değil. Top taşıyabilen, iç koridora girebilen ve hücumda ekstra tehdit yaratabilen bir oyuncu. Artur Zagre için benim ana çıkarımım şu. Bu oyuncuyu sadece hızlı ve teknik sol bek diye anlatırsak bence profilin en önemli kısmını kaçırırız. Zagre'nin değeri top ayağına geldiğinde oyunu ileri taşıyabilmesinde. Çizgide sıkışmak yerine iç koridora yaklaşabilmesinde ve ceza sahasına girdiğinde bir beklenmeyecek kadar doğal şekilde hücum aksiyonunun parçası olabilmesinde. Ama aynı zamanda doğru kullanım isteyen bir oyuncu. Doğru sistemde doğru rol verilirse Artur Zagre bence oldukça ilginç bir fırsat profili. Son günlerde X'te Çaykur Rizespor'un Zagre ile ilgilendiğine dair haberler gördüm. Bana pek gerçekçi gelmedi. Rize zaten halihazırda Bastia'dan bir sol bek transfer etti ve paylaşan hesaplarda çok güvenilir değildi, o yüzden videoda bundan bahsetmedim. Sanırım bu video ve Zagre için söyleyeceklerim bu kadar. Buraya kadar vaktini ayırıp izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.